Son dönemde Afrika'da yaşanan bu girişimlerde halkın nasıl tepki gösterdiklerini sizler için bu içerikte hazırlamaya çalıştık. Batı'ya karşı Afrika halklarının tepkisi şu an ne aşamada? Fransa'ya neden bu kadar fazla tepki gösteriliyor? ABD'nin buradan etkilenme durumu söz konusu mu? Ya da Rusya burada bir alternatif aktör olarak yer alabilir mi? Bunların bütün cevabı GZT 10.10'da ele alınacak. Hazırsanız başlayalım. Aslında yaşananlar Afrika siyasetinde gerçek bir dönüm noktası olarak görülebilir. Yani Batı'ya karşı bir tepki zaten var ve bölge ülkelerinin halklarında sömürgecilik geçmişinden kaynaklı Fransız karşıtı duyguların artması söz konusu. Bununla beraber sömürgecilik bağlarıyla büyüyen nesil ülkelerinde bir şekilde liderliği ele geçirmeye de başladı. Ve bu liderler halklar tarafından kabul görüp tam bağımsızlık içinde aynı şekilde kabul görüyorlar. Afrika halkları için bugün gerekli olan sadece bir ortak değil aslında. Kazan kazan anlayışına sahip bir ortağa da sahip olmak gerekiyor bununla beraber. Batı'nın sisteminde kâr eden sadece Batı. Darbelerin gerçekleştiği ülkelerde bağımsızlıklar sonrası onlarca askeri darbe de yaşandı. Bunun bir kısmı ordunun üst kademelerinde ve siyasi çevrelerde temsil edilme konusundaki hoşnutsuzluktan kaynaklanıyor aslında. Yani bireysel hırslar devreye giriyor. Bir de bunların üzerine bölgedeki aktif çatışma ortamını eklediğimizde durum farklılaşıyor. Bölgedeki El-Kaide ve DAEŞ uzantılı terör örgütleriyle ve sebep oldukları radikalizmle mücadelede bu ülkelerin askerleri ön saflarda yer alıyor. Bunlarla birlikte son 10 yıllık süreçte yüksek düzeyde sivil ve askeri ölümler de aslında yaşanıyordu. Bu da ordu içerisinde pek çok hoşnutsuzluğa yol açıyor. Mesela son darbenin yaşandığı ülkeye bakalım. Nijer'in devrik lideri Bazoum iktidara geldiğinde aslında bazı girişimlere başlamıştı. Militanlarla konuşuyordu, uluslararası güçlerle işbirliği yapmaya çalışıyordu ve bu ordu için aslında tek başına yeterli olmuyordu. Çiani'de işte tam bu noktada Fransızlarla, ABD ile ve diğer uluslararası güçlerle güçlerini birleştirmek olsun, militanlarla konuşmak olsun sunulan çözümlerden memnun olmayan bir ordu grubundan da geldiğini söyleyebiliriz. Bir de ülkelerde kötüleşen güvenlik durumunun yanına hükümetlerdeki yolsuzluk iddialarını, bunlara yönelik şikayetleri, zayıf ekonomik ve sosyal yönetişimi ekleyince ayaklanmalarında yaşanması aslında kaçınılmaz oluyor. Afrika'daki bu ülkeler doğal kaynaklarının çalınmasından, yok pahasına satın alınmasından, ülkelerini yoksul bırakmasından yoruldular. Yani ülkelerini geri istiyorlar. Hafızalarındaki geçmişin izleri ülkelerindeki güncel şartlarla birleşince tepki göstermemeleri ya da karşıtlık göstermemeleri garip olurdu belki de. Bir de bu kadar zorluğun ve istikrarsızlığın yanında iç işlerine müdahale edilince kendi bağımsızlıklarını sorgulamaya başlayıp karşıtlığını da artırabiliyorlar. 2020'den bu yana Batı Afrika'da bir askeri darbe dalgası yaşanıyor baktığımız zaman. İlki Mali'deydi. Demokratik olarak seçilmiş Batı yanlısı bir lider görevden alınmıştı bu süreçte. Ve bu lider uzun süredir ülkedeki Fransız askeri varlığını da destekliyordu. Daha sonra Mali'de bir darbe daha oldu. Çünkü Fransız geçici hükümeti görevden alınmıştı. Ardından Burkina Faso'da 2 darbe daha gerçekleşti. Junta yönetimi Batı yanlısı bir cumhurbaşkanı olan seçilmiş hatta ikinci dönem kazanan Kabore'yi görevden aldı. Daha sonra ikinci kez bir askeri junta lideri Fransız yanlısı politikalara sahip göründüğü için görevden alındı. Artık Nijer, Fransız ve uluslararası güçlerin gidebileceği son üs gibi görünmekteydi. Çünkü Mali ve Burkina Faso'nun yaptığı şey Fransız güçlerini sınır dışı etmek olarak görülüyordu. Ayrıca Batı ve Fransız varlığına elverişi görünmeyen ülkelerle ilişkilerini de hızlandırdılar. Bu yaşananlar karşısında Nijer'de kollarını açtı ve Fransız güçlerinin ülkeye konuşlandırılabileceğini söyledi. Nijer aynı zamanda yerel bir güç olan ve Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya'yı içeren G5 Sahel olarak bilinen gücün karargahı olarak kendisini öne çıkararak operasyonlar için Batı'dan yüklü miktarlarda destek alıyordu. Bunu şöyle düşünelim, birine çok yakın ilişkiler kurduğunuzda bunun bir noktada kırılganlığa veya kırgınlığa yol açması söz konusu olabiliyor. Elbette Fransa ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve güvenlik konularında uzun süredir bölgede bir etkiye sahip. Bir de dil var unutmayalım. Bunların hepsi günümüz politikalarının ayrılmaz bir parçası durumunda zaten. Zaman zaman bunlara karşı tepkiler görebiliyoruz. Mesela CFA frangına karşı yürüyüş yapan bazı aktivistler oldu. Hatta İtalya Başbakanı'nın bunu bir araç olarak kullanması söz konusu olmuştu. Bu karşı çıkışlar elbette haklı. Çünkü Fransa bu para birimi üzerinden bölge ülkelerini kendine sıkıca bağlıyor. Bu sadece ekonomik sorun değil, sosyal soruna da yol açan karmaşık bir süreç. Sömürge geçmişleriyle hesaplaşan ve büyüyen bir nesil de var aslında ortada ve bu nesil ciddi sömürge karşı duygulara sahip bir şekilde yetişiyor. Bunlar bir araya gelince Fransa'nın tabanda karşıtlarıyla nasıl baş edeceği de aslında merak konusu oluşturuyor.
Bölge ülkelerinin halkları Fransızlardan kaynaklarının ellerinden alınmamasını, hak ettiklerinin verilmesini, kaynaklarının yağmalanmamasını ve ülkelerini onlara gerçek manada geri vermelerini talep ediyorlar. Ülkelerinin sahip olduğu bütün zenginliklerin kontrolü bir anlamda onların elinde aslında. Fransızlar da bunu kullanarak Batı Afrika'daki halklara istediklerini yaptırıyorlar. Yani Afrika uyanışı ile artık halkların farklı fikirlerde olmaları da söz konusu. Bir de Mali, Burkina Faso ve Nijer'de bazı politikaların uygulanmasına Fransa'nın karşı çıkması durumu da var. Ve bu karşı çıkışlar ülkelerin güvenliğini aslında etkiliyor. Mesela Fransa, Mali'de militanlarla diyaloğa karşı çıkmıştı. Malililer uzun süredir militanlarla konuşmak istediklerini, onlarla iletişim kurarak şiddeti sonlandırmayı düşündüklerini ifade ediyordu. Ve bu süreçten sonra Burkina Faso'da da aynı şey geçerli olmaya başladı. Daha sonra bu durum Fransa'nın bölgeyi kontrol altına alınmasının bir aracı olarak teröristlerin bölgede kalması isteği fikrini de zihinlerde ortaya çıkardı. Kısacası bu ülkeler gerçek anlamda her türlü müdahaleden uzak bir bağımsızlık istiyorlar. ECOWAS en son Nijer'de darbe yapan gruba Cumhurbaşkanı görevine geri getirmeleri için bir süre tanımıştı. Bir de bunu yapmazlarsa askeri müdahaleye başvuracaklarını söylemişti. Tabi şimdiye kadar bir müdahale yaşanmadı ve yakın bir zamanda Nijerya, Senegal, Benin ve Fildişi sahilinden gelen birliklerle Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için yedek bir kuvvet konuşlandıracaklarını duyurdular. Ama yine de darbe liderleri geri adım atmadı ve ECOWAS'ın söylemleri eyleme geçmedi ya da geçemedi. Böylesi bir müdahale için uygulanması gereken süreç oldukça uzun aslında. Çünkü bu gücü bir araya getirebilmek için ciddi manada bir zamana ihtiyaç var. Ayrıca Nijer biraz da zor bir ülke. Terör var, insan ticareti var, komşu ülkelerde huzursuzluk var. Bir de bunun üstüne Mali ve Burkina Faso'nun zaten askeri müdahale olmayacağını söylediğini biliyoruz. Ki buna rağmen bir askeri müdahalede bulunması bir savaş ilanı olacaktır. Ayrıca ülkelerin parlamento süreçleri var. Nijer'in güneyinde bulunan ve ECOWAS'ın dönemsel başkanlığını yapan Nijerya, ülkesinde senatonun konuşlandırmayı reddetmesini de sağlamış durumda. Şimdi bu noktada ECOWAS'ta bölünmelerin olduğu aslında açıkça ortada. Ve 15 üyeli bir bloktan konuşlandırmayı istekli sadece 3 üye var. Bu süreçlerin zaman alacağını bilen junta da doğal olarak kendisini ECOWAS'a karşı avantajlı bir pozisyonda görüyor. Bölgede tehlikeyi artıran bir diğer konu da bir tarafta ECOWAS ve Batı ülkeleri, diğer tarafta ise Mali ve Burkina Faso ve yine aynı şekilde Gine ittifakı olarak nitelendirebileceğimiz bir blok var. Mali ve Burkina Faso'nun sanki bu konuda yemin etmiş gibi kararlılık göstermesi dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye karşı bir duruşu ortaya koyuyor. Dolayısıyla juntaların oluşturduğu bir blok hali hazırda ortaya çıkmış gibi de görünüyor aslında. Ve bu blok içerisinde ECOWAS'a üye ülkeler de bulunuyor. ABD'nin şu anda Nijer'de Agadez'de üstlenmiş 1000'e yakın personeli bulunuyor. Bu kuvvet kıtadaki ikinci büyük konuşlandırma. Birincisi ise Afrika'nın doğusunda yer alan Cibuti'deki Camp Lemonnier üssü. ABD Nijer'deki bu üs için büyük yatırımlar yapmış durumda. Agadez bölgesindeki hava üssü hem istihbarat hem de kuvvetlerin eğitimi için kullanılmakta. Bu üste insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve nakliye uçakları gibi çeşitli hava araçları yer alıyor. Tabi bununla beraber bu askeri üs sadece Nijer içinde kullanılmıyor. Sahel bölgesi genelinde operasyonlarda diğer askeri güçleri destekleyebilmek için ve istihbari bilgilere erişim için de bu üssün kullanılması söz konusu. Kısacası bu üs ABD için oldukça önemli ve 2029'a kadar ABD'nin bu üs için anlaşması bulunuyor. Fransa özelinde Batı'ya karşı oluşan bu tepkinin ABD'ye yansıması ya da sorun çıkarması gündeme gelse de ABD'nin buradan çıkacağını düşünmek pek mümkün değil. 2008'den bu yana Batı Afrika'da ondan fazla darbe gerçekleşti. Ve bu darbelerde öne çıkan tabloda ABD tarafından eğitilen Afrikalı askerlerin yer alması söz konusu. Afrika ülkelerinin askeri güçleri çeşitli uluslararası aktörler tarafından da eğitiliyor aslında. Bu bir gerçek ama bu durum şimdilik bir sorun oluşturmuyor. Çünkü ülkelerin güvenlik kapasitelerini arttırmaları mevcut şartlarda desteklerle mümkün olabiliyor. Flintlock tatbikatı Batı Afrika'daki en büyük tatbikatlardan bir tanesi ve bu tatbikat 2005'ten bu yana Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında her yıl AFRICOM tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat Fildişi sahili, Gine, Senegal ve Mali'yi de kapsıyordu daha önceden ve bölgedeki darbe liderlerine bakıldığında bu kişilerin ABD ya da dışarıdan eğitim almış olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla Sahel bölgesindeki gibi politize olmuş bir ordu varsa ve bu orduda görev alanların eğitimleri farklı ülkelerde verildiyse eğitim veren ülkeler politik olarak çıkarlarını korumak isteyecektir. Zamanla insanların umutsuzluğa kapılması veya insanların Fransız askeri operasyonunun yeterli olmadığını düşünmesi Fransa'ya karşı bir tepkiye ve Fransa'nın belki de gerçekten ülkelerinden ayrılması gerektiği hissine yol açan bir unsur. Ancak Fransa'nın alternatifi olarak yeni ortağın
Rusya olması fikri çok mantıklı gözükmüyor. Rusya elbette yeni dönemde bir imaj oluşturmak için zaman harcıyor ve sömürgecilik kavramını Batı'ya karşı sıkça kullanıyor. Mesela Afrika'da Rusya için kilit bir ülke konumunda olan, medya, güvenlik ve ekonomik operasyonları gerçekten kontrol edebilecek olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti öne çıkmakta. Bir de Mali var. Mali'de bu durum görülmese de yaklaşık 2 yıldır Rusya tarafından operasyonların yürütülmesi söz konusu. Ve bu operasyonlar temelde orduyu desteklemek, bölgedeki genişlemeyi yönlendirmek ve askeri yetenekleri göstermek için uygun bir hal almış durumda. Burkina Faso da muhtemelen hedefte aslında. Kısacası Rusya, Fransa, ABD, Çin hangi ülke olursa olsun Afrika'ya eşit mesafede ve ortaklık temelinde yaklaşım sergilemeden işbirlikleri yapılması gelecekte Afrika ülkeleri için yıkıcı bir etkiye sebep olacaktır. Son dönemde Afrika'da yaşanan bu girişimlerde halkın nasıl tepki gösterdiklerini sizler için bu içerikte hazırlamaya çalıştık. Batı'ya karşı Afrika halklarının tepkisi şu an ne aşamada? Fransa'ya neden bu kadar fazla tepki gösteriliyor? ABD'nin buradan etkilenme durumu söz konusu mu? Ya da Rusya burada bir alternatif aktör olarak yer alabilir mi?